Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere orkidelerimiz için hem besleyici hem orkidelerimizde oluşabilecek mantarlara karşı hem orkidelerimizdeki böceklenmelere karşı çok etkili ve hazırlanması kolay bir kürden bahsetmek istiyorum. Orkidelerin yapraklarında ve köklerinde oluşabilecek bütün mantarlara karşı da iyi gelen bir kür. Evet, bu mucizevi kürü soğan kabuğundan hazırlayacağız. 2 veya da 3 soğandan elde ettiğimiz kabuklara ihtiyacımız var. Burada şuna dikkat etmek lazım. Soğanların yeşil kısmı veya da beyaz kısmını almamamız lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Koku olabileceğini düşünebilirsiniz bu kürde. Kesinlikle koku yapmıyor. Onu başta söylemek isterim. Bu şekilde hazırladığımız soğan kabuklarını cam şişe olabilir, başka bir şey olabilir, küçük olabilir veya da büyük olabilir, fark etmez. İçerisine bu şekilde dolduruyoruz. Üzerine biraz su ilave ediyoruz ve yaklaşık 2 veya da 3 gün bekledikten sonra kıpkırmızı bir hal alacak. Yani bunu tabi mor soğanla yaparsanız biraz daha rengi farklı olacaktır. Ama suyun rengi tamamıyla değişecek. Suyun rengi değiştikten sonra bu soğan kabuklarından elde ettiğimiz suyu süzerek orkidelerimize ve orkidelerimizin yanında bütün bitkilerimize kullanabiliriz. Bu kürü orkidelerimize 4 şekilde uygulayabiliriz. 1. Sulama şeklinde, 2. Püskürtme şeklinde, 3. Buz küpleri şeklinde uygulayabiliriz. 4. Silme şeklinde uygulayabiliriz. Eğer orkidelerimizin köklerinde bir durgunluk, yapraklarında bir solma veyahut da çiçeklenmede zorluk varsa sulama şeklinde uygulayabiliriz. Yapraklarda eğer bir mantarlaşma varsa püskürtme şeklinde ve silme şeklinde uygulayabiliriz. Bakın görüyorsunuz 3-4 gün bekledikten sonra bu hale alacak soğan kabukları. Aslında mineralleri renginden de görebiliyorsunuz. Yani renginin bu kadar koyu olması soğan kabuğundaki minerallerin ne kadar fazla olduğunu da gösteriyor. Bu şekilde benim vermiş olduğum kürler uygularken şunu söylemek lazım. Kesinlikle incelterek uygulayın. Eğer bitkilerinizde böceklenme varsa, mantarlaşma varsa, köklerinde veyahut da yapraklarında mantarlaşma varsa, sararmalar varsa bu uygulamayı en az 3 hafta ard arda yapmanız lazım. Ondan sonra etkisini göreceksiniz. Geçenlerde bir tane orkidemin yaprağında siyah mantar oluştu. Siyah mantara bunu gerçekten denedim. Yaklaşık 2 hafta içerisinde siyah mantar tamamıyla gitti. O siyahlığın yerine de yeşil yaprak kısmı aldı. Gerçekten ben de şok olmuştum yani. Bu kadar, tamam biliyordum yani bu kadar güzel olduğunu ama bu kadar etkili olacağını da tahmin edemiyordum yani. Özellikle siyah mantarlar çok güçlü mantarlar olduğu için biraz zor geçeceğini düşünüyordum ama yani mucizevi bir şekilde, hızlı bir şekilde 1-2 hafta içerisinde tamamıyla iyileştirdi. Soğan kabuğunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabilmek için içinde neler var onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Fitokitler antioksidan bir maddedir. PP vitamini, B1 vitamini, karotenoidler bu bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan bir maddedir. C vitamini, potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller bulunur. Orkidelerimiz ev bitkileri olduğu için sıkışık saksılarda ve dar saksılarda büyüyorlar ve bundan dolayı da bu saydığımız vitaminlere, bu saydığımız takviyelere her hafta ihtiyaç duyuyorlar. Aslında bu ihtiyaçları 2 yolla karşılarız. 1. Kimyasal ilaçlarla karşılanır. 2. Bu şekilde doğal solüsyonlarla karşılanır. Kimyasallarla karşılamak da bunlara bir çözümdür. Ama kimyasallar evde kullandığımızdan dolayı çocuklarımız var, değişik hayvanlarımız var. Bunlara da küçük zararlar verebilir. Onun için doğal solüsyonları her zaman tavsiye ediyorum.
Soğan kabukları yüksek besin değerine sahiptir. Bu nedenle bitkilerimizde solmalar başlarsa eğer, bitkilerimizde gerilemeler başlarsa, yapraklarda pürüşmalar başlarsa kullanmamızda fayda var. İncelterek düzenli bir şekilde verildiği takdirde bitkilerinize zarar vermeyen bir kürdür, zarar vermeyen bir uygulamadır. Ama dediğimiz gibi inceltmeniz lazım, inceltmemiz gerekiyor. Bu şekilde üstten dökme yöntemiyle de olabilir. Daldırma yöntemiyle de olabilir. Suladıktan sonra biraz suyunu süzmesini bekledikten sonra saksılarınıza çok rahatlıkla orkidelerinizi alabilirsiniz. Gelişimini, orkidelerdeki gelişimi gerçekten gözünüzle göreceksiniz yani bu uygulamayı 3 hafta 4 hafta yaptıktan sonra. Silme şeklinde dedik. Bu şekilde yapraklardan çok rahatlıkla silerek uygulayabilirsiniz. Yaprakları silme yoluyla uygulayabilirsiniz. Mantarların önüne geçecektir ve yaprakları da aynı zamanda biliyorsunuz orkideler yapraklardan da besleniyor. Yaprakları da çok rahatlıkla beslemiş olacaksınız. Görüyorsunuz benim orkidemdeki gelişmeyi burada görüyorsunuz. Bu orkidenin son halini de sizlere göstereceğim. Bakın bu gördüğünüz orkidem biraz önce göstermiş olduğum orkidenin 2 ay sonraki hali. Bakın 2 ay önce nasıldı? Bu uygulamayı yaptıktan sonra 2 ay sonra çiçeklendi. Yeni yapraklar çıkardı. Ve harika bir hal aldı yani. Eğer sizin de bu şekilde sağlıklı, bol çiçekli ve canlı yapraklı, canlı köklü orkidelerin olmasını istiyorsanız buradan paylaştığım kürleri uygulayabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Evet çok ciddi etkili bu kürler. Fakat çok mucizevi şeylerde beklememek gerekiyor. Bir anda böyle her şey olmuyor. Sabırla yavaş yavaş uygulamanız lazım. Yeni aldığınız orkidelere özellikle sorular geldiği için burada söylüyorum. Yeni aldığımız orkidelere kesinlikle hemen kürler hazırlayıp vermeyin. Orkideler evinize bir alışsın. Evinizin nem ortamına bir alışsın. Sıcaklık ortamına bir alışsın. Sizin sulama periyodunuza bir alışsın. Ondan sonra eğer orkide toparlarsa hemen vermeye başlarsınız. Her orkide de aynı şekilde alışamıyor. Bu alışmasına da yardımcı olmanız lazım. Yapraklı çiçeklerini hemen dökebilir. 1-2 ay içerisinde dökebilir. Kökleri 1-2 ay içerisinde solabilir. Kesinlikle endişelenmeyin. Saksından çıkarıp köklerini güzel bir şekilde değiştirdikten köklerine güzel bakımı yaptıktan sonra yeni saksısına diktikten sonra orkidenizin alışmasını bekleyeceksiniz. Orkideniz alıştıktan sonra yeni kökler çıkartacaktır ve çiçekler verecektir. Ve eğer dikkatli bakmaya devam ederseniz size her zaman ama her zaman düzenli bir şekilde çiçekler verip sizi de sevindirecektir. Kendisi de sevinecektir. Bugünlük de bu kadar. Yorumlarınızı, önerilerinizi ve sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Sizin benim videolarımla alakalı değerlendirmeniz benim için çok önemli. Ve teklifleriniz benim için çok önemli. Önerileriniz benim için çok önemli. Lütfen bunu yorumlarda paylaşın. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, ailenizle özellikle orkidelerinizle birlikte kalın.